Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, yerin metrelerce altında, dar bir koridorun duvarında bir oyuk var. Oyuğun içinde yuvarlak bir taş duruyor. Değirmen taşına benziyor. Çapı 1,5 metreye yakın, ağırlığı yüzlerce kilo. Her gün oradan geçen insanlar 1 saniye duruyor, telefonunu çıkarıyor, fotoğrafını çekiyor ve yürüyüp gidiyor. Şimdi şunu aklının bir köşesinde tut. O taş, o oyuk, o dar koridor. Hikayenin sonunda buraya döneceğiz. Ve döndüğümüzde o taşın tek bir özelliğini hatırlamanı istiyorum. O kapı sadece içeriden kapatılabiliyor. 1960'ların başında, yaygın anlatıya göre 63'te, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir adam kendi evinin bodrumunda elinde çekiçle duruyordu. Duvarlardan biri nem yapmıştı, sıva dökülüyordu. Adam onu yenilemeye karar vermişti. Çekici salladı, taş çatladı, birkaç vuruş, sonra duvarın bir bölümü içeri doğru çöktü. Ama arkadan toprak gelmedi. Arkadan soğuk hava geldi. Delikten içeri bakınca gördüğü şey bir boşluktu. Karanlık, derin, sonu görünmeyen bir boşluk. Ve o boşluk bir mağara değildi. Duvarları düzdü, tavanı kemerliydi, zemini eğimliydi. Biri orayı kazmıştı. O adam o gün aylardır değil, yüzyıllardır kimsenin ayak basmadığı bir şehrin kapısını açtığını bilmiyordu. Kendi evinin altında, ayaklarının hemen dibinde, onlarca metre derine inen, çok sayıda kata yayılan, kimi kaynaklara göre 80 metreyi aşan bir derinliğe ulaştığı belirtilen bir yeraltı kenti vardı. Burada dürüst olmak gerekiyor. Bu sahne anlatılan haliyle bir efsaneye dönüşmüş durumda. O adamın adı hiçbir kayıtta geçmiyor. Hangi mahalledeydi? Evi bugün duruyor mu? Tadilatı bitirebildi mi? Hiçbiri yazılmamış. Elimizde sadece bir yıl var, o da büyük ölçüde sözlü geleneğe dayanıyor. 1963. Bir ev tadilatı sırasında duvarın arkasından bir boşluğun çıkmasıyla şehrin girişi bulundu. Ama Derinkuyu'yu bulan kişinin kimliği de tıpkı şehrin kendisi gibi unutulmuş. Ve bu hikayenin asıl tuhaf tarafı şehrin bulunması değil zaten. Nasıl unutulduğu. O deliğin mümkün olmasının sebebi bir yanardağ. Kapadokya'nın toprağı sıradan bir toprak değil. Milyonlarca yıl önce bölgedeki volkanik püskürmeler Kapadokya'yı kalın bir kül tabakasıyla örtmüş. Erciyes ve Hasan Dağı ise bu volkanik sistemin daha genç üyeleri. O kül zamanla sıkışıp taşlaşmış ve ortaya tüf denen bir kaya çıkmış. Tüfün özelliği şu, kazması inanılmaz kolay. Basit bir demir kazmayla, hatta yeterince sabırlıysanız sert bir taşla oyabilirsiniz. Tüf kolay oyulur ve oyulduktan sonra yüzeyi zamanla dayanıklılık kazanır. Yani oyduğunuz oda, oyduktan sonra kendi kendini sağlamlaştırır. Bölgedeki peribacalarının içine ev yapılmasının, kayalara kilise oyulmasının sebebi bu. İnsanlar taş üstüne taş koyup ev inşa etmek yerine kayanın içini boşaltıp içine girmişler. Derinkuyu'da bu fikri en uç noktasına götürmüşler. İlçenin adı da zaten bunu söylüyor. Derin kuyu. Bölgede su yüzeye yakın değil. İnsanlar yüzyıllar boyunca metrelerce aşağı inen kuyular kazarak su çıkarmışlar. Ama kazdıkları tek şey kuyular değildi. O deliğin arkasındaki koridor aşağı iniyordu. Dar, alçak, çoğu yerde eğilmeden yürünemeyen bir geçit. Ve o geçit bir odaya, o oda başka bir geçide, o geçit başka bir kata açılıyordu. Üst katlarda ahırlar var. Duvarlarda hayvan bağlamak için oyulmuş halkalar, taştan yemlikler. Hayvanları en yukarıda tutmuşlar. Hem dışarı çıkarması kolay olsun diye, hem de kokusu ve soluğu aşağıdaki insanları boğmasın diye. Bir kat aşağıda mutfakların ve depoların bölümü başlıyor. Tavana elinizi sürseniz parmağınızda kalacak kadar kalın bir is tabakası var. Taş zemine oyulmuş, ocak yerlerinin kenarı hala siyah, tandırların ağzı kömürleşmiş. Birkaç adım ötede küpler için açılmış nişler ve tahıl ambarları duruyor. Ateşle erzak arasında bilerek bırakılmış kısacık bir mesafe. Aynı bölümde şaraphaneler, kayaya oyulmuş, birbirine dar bir kanalla bağlı iki havuz. Üsttekinde üzüm çiğneniyor, ezilen su o kanaldan aşağıdakine akıyor. Yerin altında, taşın içinde akan suyun sesi. Aynı düzenek, zeytinyağı içinde kullanılmış olabilir. Ve daha da aşağıda, yeryüzünden onlarca metre uzakta haç planlı bir kilise. Tonozlu tavanı, sütunları, ayrı bir mekan olarak düzenlenmiş bölümleri olan gerçek bir ibadet alanı.
Güneş ışığının hiç ulaşmadığı bir noktada. Bir de tonozlu, uzun bir salon var. Buranın bir okul ya da toplantı mekanı olarak kullanıldığı düşünülüyor. Orası bir sığınak değil. Sığınak dediğin şey birkaç odadır. Bir kileri vardır. İnsanlar orada birkaç gün büzülüp bekler. Derin kuyu bir şehir. İçinde yaşanan, yemek pişirilen, şarap yapılan, ibadet edilen, ders verilen, hayvan beslenen bir şehir. Peki insan yerin onlarca metre altında nasıl nefes alır? Şehrin içinde yukarıdan aşağıya inen dikey bacalar var. Onlarca dikey havalandırma bacası bulunuyor. Bunlar yeryüzündeki havayla en alt katlar arasında sürekli bir dolaşım sağlıyor. Sıcak hava yükseliyor, soğuk hava iniyor ve şehir kendi kendine nefes alıyor. Bunun neden hayat memat meselesi olduğunu anlamak için aşağıda geçen bir günü düşün. Işık yok. Aşağıda görebilmenin tek yolu iç yağı ile beslenen kandiller ve meşaleler. Her alev havadaki oksijeni yakıyor ve karşılığında is bırakıyor. Bugün mutfak tavanlarında gördüğümüz o siyah tabaka, birinin yüzyıllar önce orada yemek pişirdiğinin kanıtı. Buna binlerce insanın nefesini, ahırlardaki hayvanların soluğunu, ocakların ve tandırların dumanını ekle. Baca olmasa o şehir kendi soluğunda birkaç saat içinde boğulurdu. Bugün bile en alt katlarda hava akımını yüzünüzde hissedebiliyorsunuz. Aşağıdaki sıcaklık yıl boyunca yaklaşık aynı kalıyor. Serin, 10 derecelerin ortasında bir düzeyde. Dışarıda kavurucu bir Kapadokya yazı da olsa, dondurucu bir Anadolu kışı da olsa aşağıda değişmiyor. Bu bacaların bir kısmı aynı zamanda kuyu görevi görüyor. En derinlerinden biri yaklaşık 50 metreyi buluyor. Ve burada çok ince bir detay var. Bazı bacalar yüzeye kadar çıkmıyor, yer altındaki su tabakasına bağlanmıyor. Bazı bacaların yüzeye ulaşmaması, güvenlik kaygısıyla açıklanmaya çalışılan bir varsayım olarak yorumlanıyor. Yani bu şehri kazanlar sadece nefes almayı değil, kuşatılmayı da hesaplamış olabilirler. Kuşatma deyince geliyoruz derin kuyunun en çarpıcı ayrıntısına. Taş kapılar. Koridorların belirli noktalarında değirmen taşına benzeyen kocaman yuvarlak taşlar var. Taş kapıların çapı yaklaşık 1 ila 1,5 metre, ağırlıkları ise yüzlerce kiloyu buluyor. Bu taşlar duvardaki bir oyuğun içinde duruyor. Tehlike anında içeriden itiliyor, koridoru tıkayacak şekilde yuvarlanıyor ve geçidi tamamen kapatıyor. Kritik olan şu, bu kapılar sadece içeriden açılıp kapanabiliyor. Dışarıdan itmeye çalışsanız tutacak hiçbir yer yok, taşı kavrayamıyorsunuz, dar koridorda kuvvet uygulayacak açı bulamıyorsunuz. Ortalarında bir delik var. Deliğin işlevi kesin bilinmiyor. Taşı hareket ettirmek ya da savunma amaçlı kullanıldığı öne sürülüyor. Ama en çok anlatılan ihtimal şu. Şöyle düşün. Koridor 1 metre genişliğinde, tavan omuz hizasında, ilerleyen asker eğilmiş yürüyor. Elinde meşale yok. Çünkü meşale onu hedef yapar. Karanlıkta önündekinin sırtına tutunarak tek sıra halinde geliyor. Yolu tıkayan yüzlerce kiloluk taşa çarptığında yaptığı ilk şey taşın ortasındaki deliğe bakmak oluyor. Karşıda hiçbir şey görünmüyor. Sadece siyah bir daire. Ve o siyah dairenin içinden bir mızrak ucu çıkıyor. Bir tane değil bunlardan. Farklı katlarda, farklı koridorlarda, birbiri ardına. Düşmanınız birinci kapıyı bir şekilde kırdı diyelim. Karşısına yine dar bir koridor çıkıyor. Yine eğilerek, tek sıra halinde, karanlıkta ilerlemek zorunda. Ve bir süre sonra ikinci kapıya çarpıyor. Bu şehri kazanlar, saldıranın ne yapacağını önceden düşünmüşler. Peki kim yaptı bunu? Dürüst cevap şu: kimse tarihlendiremedi. Ve bunun sebebi ihmal değil, fizik. Bir yapıyı tarihlendirmenin yolu malzemesini okumaktır. Duvar örülmüşse harcına bakarsınız. Temel atılmışsa altındaki toprak katmanını kazarsınız. Kiriş konmuşsa ağacın halkalarını sayarsınız. Derin kuyuda bunların hiçbiri yok. Kimse buraya bir şey eklemedi. Buradan bir şey çıkardılar. Kaya milyonlarca yaşında. Odanın kendisi ise bir nesne değil, bir yokluk. Oradan sökülen tüf yukarı taşındı, tarlalara serildi, yüzyıllar içinde dağıldı. Elinizde ölçebileceğiniz hiçbir şey kalmıyor. Boşluğun yaşı ölçülmez. Dahası, şehir tek seferde kazılmadı. Bir odanın duvarını 1000 yıl sonra biri genişletmiş olabilir. Genişletmenin kazma izi, ilk kazının izinin tam üstüne biner ve onu siler. Sadece başlangıcı bilmiyoruz. Her kat kendi tarihini de silerek büyümüş. Resmi tanıtım metinlerinde ilk oyukların Frig dönemine kabaca milattan önce
birinci bin yılın başlarına bağlandığı belirtiliyor. Ama bu tarihi kesinleştiren, yayımlanmış bir buluntu yok. Bu bir çıkarım. Bölgedeki Frigg varlığına dayanıyor. Geriye tek bir kanıt türü kalıyor. Birinin bunu görüp yazmış olması. Antik Yunan komutanı ve yazarı Xenofon, milattan önce 401'deki geri çekilişi anlattığı Anabasis'in 4. kitabında, Anadolu'da geçtikleri bir bölgede insanların yer altında yaşadığını yazar. Girişlerin kuyu ağzı gibi dar olduğunu, aşağıda geniş odalar bulunduğunu, hayvanların da orada tutulduğunu, insanların tahıl ve arpa şarabı depoladığını anlatır. Bu satırlar 2400 yıl önce yazıldı. Kesin olarak derin kuyuyu tarif ettiğini söyleyemeyiz. Ama Anadolu'da yer altında yaşama geleneğinin ne kadar eskiye gittiğini gösteriyor. Şehrin bugünkü haline gelmesi ise büyük ölçüde Bizans dönemine bağlanıyor. Özellikle 7. ve 8. yüzyıllarda bölge sürekli akınlara maruz kaldı. Kapadokya sınır bölgesiydi. Ordular geçiyor, köyler yağmalanıyordu. Ve Kapadokya'nın coğrafyasında saklanacak dağ yok. Ova var, düz arazi var, uzaktan görünen tepeler var. Yukarı kaçamazsan aşağı kaçarsın. Muhtemelen olan şey şu: her tehlike döneminde şehir biraz daha derinleşti. Bir kat daha oyuldu, bir kapı daha eklendi, bir baca daha açıldı. Nesiller boyunca tehlike geldikçe büyüdü. Kaç kişi sığıyordu buraya? Rakamlar birbirini tutmuyor. Kapasite tahminleri birkaç binden 20 bine kadar uzanıyor. Hiçbir ölçüme dayanmıyor. Aradaki fark çok büyük ve bunun sebebi basit. Kimse bütün şehri ölçmedi. Katların hepsi temizlenmedi. Koridorların hepsi yürünebilir değil. Şehrin sınırlarının nerede bittiği bilinmiyor. Ama şu ayrıntılar tartışmalı değil. Onlarca havalandırma bacası, en derini yaklaşık 50 metreyi bulan kuyular, ayrı bir kata yayılmış ahırlar, tandırlı mutfaklar, 2 havuzlu şaraphaneler, tonozlu bir okul salonu ve sütunlu bir kilise. Kimse 3 kişilik bir aile için onlarca baca açmaz. Burası bir hane için değil, bir kasabanın tamamı için kazıldı. Bir başka ayrıntı daha var. Derinkuyu, bölgedeki tek yeraltı şehri değil. Yakınında Kaymaklı var. İki şehir arasında kilometrelerce uzunlukta bir tünel bulunduğu ileri sürülüyor, ancak bağlantı tam olarak belgelenmiş değil. Kopuk sığınaklar değil bunlar. Birbirine bağlı bir ağın parçaları olabilir. Peki bu kadar büyük bir yapı nasıl unutuldu? Cevap sanılandan yakın bir tarihte, Kapadokya'da yüzyıllar boyunca Rumca konuşan Ortodoks bir topluluk yaşadı. Derinkuyu'nun eski adı Malakopi'ydi. Bu topluluk yeraltı şehrini biliyordu ve yakın döneme kadar kullandı. Depo olarak, sığınak olarak, gerektiğinde barınak olarak. 1923'teki nüfus mübadelesiyle bu topluluk bölgeden ayrıldı. Ve şehri bilen insanlar gidince, şehri bilen kimse kalmadı. Girişler kapandı, üstüne evler yapıldı, bodrumlar örüldü. Bir yerin varlığını hatırlayan son kişi de gidince, o yer haritadan değil, hafızadan siliniyor. 40 yıl. Bir şehrin unutulması için gereken süre bu kadar kısa çıktı. O çekiç darbesi işte o hafıza boşluğunu deldi. Haber hızla yayıldı. Arkeologlar geldi, kazı ve temizleme çalışmaları başladı. Yüzyıllar boyunca dolan, toprak, taş ve moloz kat kat boşaltıldı. Şehir 1960'ların ikinci yarısında ziyarete açıldı. Ama açılan kısım her şey değil. Bugün ziyaretçilere açık olan bölüm, şehrin yalnızca üst katlarını, yaklaşık 8 seviyeyi kapsıyor. Belirlenmiş bir güzergah var, aydınlatma var, iniş ve çıkış için ayrı koridorlar var. Çünkü geçitler iki kişinin yan yana geçmesine izin vermiyor. Alt katların büyük bölümü ise hala kapalı. Bir kısmı temizlenmedi. Bir kısmı güvenli değil, bir kısmına nereden girildiği bile net değil. Şehrin toplamda kaç kat olduğu konusunda en yaygın rakam 18. Ama bunun kesin bir sayı olduğunu söylemek zor. Farklı kaynaklar farklı sayılar veriyor. Aşağıda ne kadar daha oda, ne kadar daha koridor olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ve şu ayrıntı işi büsbütün ilginçleştiriyor. 2014'te Nevşehir Kalesi çevresinde TOKİ'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi sırasında yıkılan mahallelerin altından yine geniş bir yeraltı yapısı çıktı. Yapının yüz binlerce metrekarelik bir alana yayıldığı ve 100 metreyi aşan derinliklere indiği açıklandı. Bu ölçüler henüz kesinleşmedi. Doğrulanırsa Derinkuyu'dan büyük. Çalışmalar hala sürüyor.
O koridorları oyan insanlar bir mimari harika yapmak için oymadılar. Turist gelsin diye. Kimse hayran kalsın diye oymadılar. Korktukları için oydular. Her taş kapı birinin gelmesinden korkulduğu anlamına geliyor. Her havalandırma bacası burada uzun süre kalmamız gerekebilir hesabının sonucu. Yerin onlarca metre altındaki o kilise, insanların en karanlık yerde bile bir arada olmaya ihtiyaç duyduğunun kanıtı. Aşağıda çocuklar doğdu. İnsanlar aşağıda yemek pişirdi, şarap yaptı, hastalandı, iyileşti, dua etti. Depoların büyüklüğüne bakılırsa bazıları aylarca yetecek erzakla indi aşağı. Yani günlerce değil, mevsimlerce güneş yüzü görmemeyi göze aldılar. Ve tüm bunlar üstünde başka insanların gündelik hayatını sürdürdüğü, ekmek pişirdiği, çocuk büyüttüğü bir kasabanın tam altındaydı. O sabah Bodrum'daki adam muhtemelen o gün akşama kadar duvarı bitirip işine dönmeyi düşünüyordu. Elinde sıradan bir çekiç, aklında sıradan bir tadilat vardı. Bir duvar yıktı ve arkasından yüzyılların sessizliği çıktı. Bugün o merdivenlerden aşağı inen ziyaretçiler eğilerek yürüyor, omuzları duvara sürtüyor, kimileri yarı yolda geri dönüyor. Ama asıl mesele o koridorlar değil. Asıl mesele şu: 40 yıl. Derinkuyu depremle çökmedi, savaşta yıkılmadı, taşları sökülüp başka bir yere taşınmadı. Hiçbir şey olmadı ona. Sadece onu bilen insanlar gitti. Ve onlarca metre derinliğinde, çok katlı, onlarca bacalı bir şehir, bir insan ömrünün yarısı kadar sürede yok sayıldı. Üstünde yaşayanlar bile altında ne olduğunu bilmiyordu. Şimdi başta konuştuğumuz taşa dönelim. O yuvarlak kapı hala. O dar koridorun duvarındaki oyukta duruyor. Sadece içeriden kapatılabiliyor. Çünkü onu iten kişi dışarıda kalmayı değil, içeride kalmayı seçmişti. Aşağıda bir yerlerde, karanlıkta, adını bilmediğim birinin o taşı yerine ittiği bir gün var. O gün, o kişi için hayatta kalmak demekti. Bugün önünden geçenler bir saniye durup fotoğrafını çekiyor ve yürüyüp gidiyor. Taş aynı taş. Değişen tek şey, onu neden ittiğini bilen kimsenin kalmamış olması. Bir yerin yok olması için yıkılması gerekmiyor. Onu hatırlayan son kişinin gitmesi yetiyor. Büyük dedenin doğduğu evin nerede olduğunu biliyorsan, o ev hala ayakta. Bilmiyorsan, duvarları sapasağlam dursa bile, o ev artık yok. Anneannenin doğduğu köyün adını biliyor musun? Biliyorsan yorumlara yaz. Bilmiyorsan, sana söyleyebilecek kişi hala hayattayken sor.